Saygıdeğer izleyicilerimiz, Türkiye'de insan kaçakçılığını gözler önüne seren akıl almaz bir haberi sizlerle paylaşacağım. İngiliz Sunday Times gazetesinin iki muhabiri Türkiye'den İngiltere'ye insan kaçakçılığının nasıl yapıldığını gözler önüne sermek için İstanbul'a gidiyorlar. Yer Aksaray. Bakın neler yaşıyorlar? Türkiye'den İngiltere'ye insanları nasıl kaçırıyorlar ve bunu da nasıl yüzsüz bir şekilde anlatıyorlar? Bunların hepsini tek tek sizinle paylaşacağım. Bakın, İngiliz Sunday Times İstanbul'un ortasında bir seyahat acentesine girdi ve Türkiye'den İngiltere insan kaçakçılığını ortaya çıkardı deniliyor. Gazete muhabiri 10.000 sterline seyahat turu satın aldığını yazdı. Yani kaçacak. Sunday Times'ta yer alan kapsamlı makalede Aksaray'daki seyahat acentelerinde alenen insan kaçakçılığının konuşulduğunu ve kişi başı VIP seyahatlerin fiyatının 10.000 İngiliz pound'u ile 15.000 İngiliz pound'u arasında değiştiği belirtildi. Yani VIP dediği kaçacaklar yani. Tatil paketi gibi tanıtılan bu turlarda farklı seçenekler olduğu belirtildi. Makalede İstanbul'un hareketli bölgelerinden Aksaray'daki bir seyahat acentasında insan kaçakçısı gülümseyerek yalan söylüyor denilirken, insan tacirinin botla kanalı geçmek 20 dakika, İngiltere'ye gittikten sonra iyi bir iş bulmak kolay. Boğulmaktan korkmuyor musun? Korkmana gerek yok. Yüz binlerce kişi bu yoldan gitti ve sadece birkaç kişi yaşamını yitirdi. Geri kalanlar İngiltere'de mutlu mesut yaşıyor. Üstelik fiyat da uygun, 10.000 sterlin sözlerine yer verildi haberde. İnsan kaçakçısının yüksek hızlı bot ve geniş alan sunduğu VIP paketler olduğuna dikkat çeken muhabirler, Türkiye'den İtalya üzerinden İngiltere'ye ulaşmanın fiyatının 15.000 sterline çıktığını da söyledi. Sunday Times muhabirlerinden biri kendisini ülkeden kaçmak isteyen genç bir İranlı gibi tanıttığını yazarken, insan kaçakçılarının sahte Avrupa Birliği pasaportu, vize, sahte kimliğin yanı sıra uçakla, balıkçı teknesiyle ya da vapurla seyahat seçeneklerinin önerildiğini de aktardı. Bir insan kaçakçısını merak etme seni oraya ulaştırırız. Sen iyi birine benziyorsun, dolayısıyla sana indirimde yaparız. Jet tekneyle kanalı geçmek 5.000 euro olur ve 1 saatte İngiltere'de olursun. Ya da 3.000 euroya daha yavaş bir botla gidersin ve o da 3 saat sürer. Bir kamyonetin arkasında gitmek daha pahalı ve yakalanma riski yüksek. Çünkü Fransız polisinin araçlarının içini görebilen teknolojileri var. Benim tavsiyem botla gitme. Doğrudan Türkiye'den Fransa'ya uç ve oradan da sahte İspanyol pasaportuyla İngiltere'ye git. Bu sana 13.000 pound'a patlar dediğini yazan gazeteci, insan kaçakçılarının Instagram ve Telegram üzerinden reklam yaptığını aktardı. İngiliz polisinin boğulan mültecileri kurtardığını da söyleyen insan kaçakçılarının parayı alma metodu da ilginç. Ödemenin %30'unu nakit alan insan kaçakçıları paranın %70'ini de İstanbul'daki bir para transfer merkezinde kişi istediği yere gittikten sonra aldığı ortaya çıktı. Yani önce İngiltere'ye gidiyor, sonra %70'ini alıyor. Arkadaşlar, bu insan kaçakçılığı bitmez. Hiçbir zaman bitmez. İşte bu koronavirüs döneminde biraz yavaşladı ama görüyoruz ki hala aktif olarak devam ediyor. İşin enteresan tarafı Aksaray'da, İstanbul'un göbeğinde hiç utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan insan kaçakçılığı pazarlığı yapılıyor. Yani demek ki normal olarak görülüyor oralarda. Bununla ilgili olarak elbette İstanbul Emniyeti gereğini yapacaktır. Değerli izleyicilerimiz, enteresan bir haber var. Düşünün. 86 yaşındasınız. Torununuzun çocuğunu görüyorsunuz. Nasıl olacak diyorsunuz? Vallahi ben de pek anlamadım ama torununuzun çocuğu. Yani bir torununuz var. Onun da torunları oluyor ve onun çocuğu görülüyor. Enteresan. Bakalım detaylar neler. İskoçya'da yaşayan 86 yaşındaki Mary Marshall torununun çocuğunu gördü. Mary ailenin en yaşlı, 3 haftalık Nila Ferguson ise en genç ferdi. Ülke basınına göre İskoçya'da 6 kuşağın bir arada olduğu tek aile onlar. 6 kuşak. Başkent Edinburgh'da yaşayan 8 çocuk annesi emekli kadının kucağına aldığı torunların toplam sayısı 90. Ailedeki kadınların çoğu 18 yaşında veya daha erken doğum yaptı. Hepsi Edinburgh ve yakınlarında yaşıyor.
kalabalık oldukları için toplanmak istediklerinde büyük alan bulmaları gerekiyor. Mary Marshall'ın en büyük kızı 68 yaşındaki Rose ve 4 tane çocuğu var. Geçtiğimiz günlerde Niall Ferguson'un doğmasıyla İskoçya'nın tek büyük annesi olan Mary Marshall, torunların hepsine doğum günü hediyesi alamamaktan veya ailenin her ferdine Noel kartı yollayamamaktan dertli. Öyle yapsam yılın yarısı o işlerle geçer diyor. Vallahi enteresan. Böyle kalabalık bir aileye sahip olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini anlatan Marshall, Tony Late hamile kaldığında aile olarak rekora imza atacağımızı düşündük. Çok güzel bir duygu. Nila doğduğu gün hayatımın en mutlu günlerinden biriydi diyor. Rose ise aile buluşmalarının çok gürültülü geçtiğini söyledi. Buluştuğumuzda çok eğleniyoruz. İskoçya'nın en kalabalık ailelerindeniz. Hepimiz birbirimize 10-15 dakika mesafede yaşıyoruz. Guinness Rekorlar kitabına göre en çok kuşağın bir arada yaşadığı aile, 7 kuşağın birbirini tanıdığı bir aile. Vallahi arkadaşlar, bu haberi okuduğumda yoruldum. Niye biliyor musunuz? Tam anlamadım ben çünkü. Torununun torunu. 90 tane torun. Yani ne diyeyim, hani anlamadım derken şunu anlatmak istiyorum. Enteresan. Allah herkese sağlıklı uzun ömürler versin. Herkes mutlu olsun inşallah. Ama değişik bir haber olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere'de enteresan bir insan kaçakçılığı olayı ortaya çıkartıldı. Arman Yusuf Rahmani adlı kişi Fransa ve Belçika'dan ikinci el mobilya alıp Birleşik Krallığa geri götürmek için bir minibüs şoförüyle anlaşıyor ve minibüsü kiralıyor. Bu ikinci el mobilyaların kanepelerin içerisine ise kaçak göçmenleri koyuyor. Ancak gelin görün ki tabii ki polisler bu kişiyi ve onunla beraber ülkeye giriş yapmak isteyenleri yakalıyor. 21 yaşında ve İranlı olduğu belirtilen bu kişi Protestan Kraliyet Mahkemesi'nde 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kendisi Birleşik Krallık göçmen yasasını çiğnemekten suçlu olduğunu kabul etti. İçişleri Bakanlığı Birleşik Krallık'ta sığınma hakkı verilen Rahmani'nin hapisten çıktığında sınır dışı edilebileceğini açıkladı. 21 yaşındaki genç Aralık 2018-Nisan 2019 arasında Fransa veya Belçika'dan ikinci el mobilya almak için 6 farklı nakliye şoförü tuttu. Fakat plandan habersiz olan sürücülerin Birleşik Krallığa getirmesi gereken kanepelerin içinde göçmenler gizliydi. Sürücülere araçların yüklenmesine yardım etmemeleri söylendi ve yükleme gerçekleşirken dikkatleri dağıtıldı. İçişleri Bakanlığı Birleşik Krallık sınır gücü görevlilerinin sınıra vardıklarında minibüsleri aradıklarını ve içeride saklanan göçmenleri çabucak tespit ettikleri de söylendi. Hepsinin Iraklı ve 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı saklanma yerlerine ait video ve fotoğraflarda içeridekilerin herhangi bir yardım talebinin duyulmayacağının görüldüğünü söyledi. Hükmün ardından Göçmenlik Uygunluğu ve Adalet Bakanı Philip şunları söyledi. Rahmani kendisine güvenlik ve yaşayacak bir yer sağlayan Birleşik Krallığın yasalarını açıkça göz ardı etti ve bunun bedelini de ödeyecek. Bakan Philip, bu dava suçluların, yaşayanların haklarını riske atarak sorunlu sığınma sistemimizden kar edebilmek için neler yapabileceklerini ortaya koyuyor diyor. Evet değerli izleyicilerimiz, İnsanlar yeni bir umut için, yeni bir hayat için yollara düşüyorlar. Denizlerde boğulanlar, uçaklarda vesairelerde kaçak göçek işlerle yeni bir hayata yelken açmak istiyorlar ama maalesef her zaman istedikleri olmuyor. Çünkü dünya maalesef çok adaletsiz bir dünya. Biri zengin, biri fakir olduğu sürece, birinde olup birinde olmadığı sürece bu işleri, bu haberleri daha çok duyacağız. Bu dünya düzeni de böyle devam edecek. Değişmesi de imkansız gibi görünüyor.